Arkadaşlar merhaba. Bu videoda sizlere Realme C21 akıllı telefonu inceleyeceğim. Öncelikle size biraz cihazdan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. C21 Türkiye'de üretilmiş Realme'nin ilk modeli olarak geçiyor. Yaklaşık Haziran ayında falan satışa sunulmuştu. Ben bu telefonu bugün annem için aldım. Çünkü ona böyle 2000 TL civarında fiyat performans bir telefon arıyordum. Özellikle RAM'i olabildiğince yüksek tutmaya çalıştım. Çünkü biliyorsunuz Android'de her zaman RAM'in yüksek olması taraftarıyım. Bunu birçok videomda sizlere zaten aktarıyorum. Şöyle söyleyeyim, normalde ilk çıktığında bu cihaz 1500-1700 TL civarındaydı ama şu anki dolar kurundan bayağı bir fiyat arttı. Bana gelişi ise 2200 TL'ye aldım arkadaşlar bu cihazı. Muadillerinde hiçbir zaman 4 GB RAM bulamadım. Kaçırdıysam da gözümden muhakkak zaten aşağı yorumlar kısmında biri belirtir. 4 GB RAM hem de hafıza konusunda da biraz yüksek olsun istedim. Çünkü 32 GB hafıza bile 2022 yılında artık kısa vade gözüküyor. 64 GB olsun en azından. Yani yaşlı biri için evet 64 fazla olabilir ama zamanla zaten uygulamalar şişecek. Telefon arayüz yüklendikçe hafızası şişecek. En azından kafamı ağrıtmasın ve bataryası da yüksek olsun ki 2-3 günde bir şarj etsin. Bizi sürekli şarjlara uğraştırmasın. Biliyorsunuz yaşlıların en nefret ettiği şeylerden biri bir hafıza doldu, iki şarjı bitti. Bu yüzden ben bu ikisinde de sorun yaşamayacak bir telefonla araştırmalarım sonucunda Realme C21'e karar verdim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu şekilde de kutusu. Şimdi gelin kutudan cihazı bir çıkaralım. Detaylı bir şekilde inceleyelim. Ardından devam edeceğiz. Gördüğünüz gibi kutunun üzerinde sadece bir model ibaresi var. Altında da şöyle Realme yazıyor arkadaşlar. Kutu kaydırmalı sistem. Şu şekilde açıyorsunuz. Ön tarafta bir tane bilgilendirme kılavuzlarının olduğu bir kitapçık var. Genellikle buradan kılıf falan çıkardı ama bu fiyat seviyesinde maalesef kılıf beklemeyin bizden demiş Realme. Sadece bir bilgilendirme kitapçığı var arkadaşlar. Garanti belgesi vesaire. Şöyle altından telefon çıkıyor. Telefonumuz dursun burada. Ona devam edeceğim zaten incelemeye. Buradan kutuyu kaldıralım. Altta arkadaşlar bir tane Realme'nin alışık olduğumuz bu orta giriş seviyesi telefonlarındaki bulunan 10 wattlık adaptörü. Maalesef bu cihaz arkadaşlar micro USB girişli bir Type-C olsa çok güzel olurdu. Tadından kesinlikle yenmezdi. Maalesef bunda micro USB şarj kullanılmış arkadaşlar. Fiyat seviyesinden olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden burada da bir eksi not vermem gerekiyor. Type-C olsa gerçekten çok güzel olurdu. Kutu içeri bu şekilde, herhangi bir kılıf veyahut da kulaklık çıkmıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi telefonumuz da bu şekilde. Şöyle tasarım olarak başlamak istiyorum. Arka taraf arkadaşlar şöyle çizgili bir yapısı var. Ayrıca şu parçalı yapı Realme'nin eski modellerinden de aşinasınızdır. Bilenler muhakkak vardır. Şurada bakın parmak izi konumlandırmış. Kameralarda burada hepsi küçük bir küme halinde güzel bir şekilde konumlandırılmış. Alt tarafta şöyle bakın göstereyim sizlere, bir Realme yazısı var ve yanında da bir tane hoparlör konumlandırılmış. Biraz farklı bir tasarım olmuş arkadaşlar. Buraya bir hoparlör konumlandırmış firma. Ön tarafta gördüğünüz gibi şöyle damla çentik tarzında bir kamerası var. Çok ufak bir jelatin kaplaması var arkadaşlar. Herhangi bir nano koruma değil ama en azından çizilmelere karşı bir süresi idare edecek bir ekran kaplamasıyla gelmiş. Bilginiz olsun. Teknik özelliklerinden bahsedecek olursak arkadaşlar öncelikle ekranda başlayalım. 6,5 inçlik IPS LCD bir ekranı var. Ekranın çözünürlüğü ise 720p yani HD Plus olarak geçiyor arkadaşlar. 60 Hz tazeleme oranı var. 20'ye 9 bir ekran oranı. Ayrıca da ekran gövde oranı %81. Cihazın işletim sisteminden bahsedecek olursak MediaTek'in Helio G35 işlemcisi var. 12 nanometre teknolojisiyle üretilmiş arkadaşlar. 8 çekirdekli 2.3 GHz bandında çalışabiliyor. Bu cihazda 4 GB RAM, 64 GB hafıza var. İsterseniz 3 GB RAM, 32 GB'lık hafıza olan versiyonu da alabiliyorsunuz. Ayrıca cihaz hafıza kartı destekleyebiliyor. Yani 256 GB'a kadar da hafızasını arttırabiliyorsunuz. Cihazın toplam ağırlığı 190 gram, 16.5 santim boyu, 7.6 santim eni ve 8.9 mm'de kalınlığı mevcut. İki farklı renk opsiyonu var arkadaşlar. İsterseniz şu an bu elimdeki bulunan siyah rengi, isterseniz de mavi rengini satın alabilirsiniz. Ayrıca bu cihaz çift sim kartta destekleyebiliyor. 5000 mAh gibi çok büyük bir batarya var. Zaten aşırı güçlü olmayan işlemcisini belki de 2 gün, 2-3 gün yani rahatlıkla sizi kullandırabilir. Çok sık oyun oynamıyorsanız kesinlikle 3 günü görürsünüz ama biraz daha oyun ve sosyal medyada ağırlıklıysanız bir gün ise rahatlıkla çıkarabilecek bir batarya özelliği var. Hızlı şarj konumlandırmamış arkadaşlar. Büyük bir bataryayı maalesef biraz geç şarj edeceksiniz. Çünkü üzerinden çıkan bir 10 wattlık micro USB adaptör var. Cihaz kutudan Android 10 ile çıkıyor arkadaşlar. 11 aldığında ben bunu paylaşacağım sizlere. Ayrıca bu arkadaşlar, özellikle bunu belirteyim, satın alacakları çoğu kişi bu incelemede bundan bahsetmiyor ama bu telefon Wi-Fi 4 destekliyor. Yani evinizde bir 5 GHz ağ varsa
Bu telefon onu desteklemeyecek maalesef. Sadece 2.4 GHz bağlarını yani Wi-Fi BGN dediğimiz yani AC standartı yok. BGN standartı var. Bluetooth 5.0 var. Maalesef Wi-Fi 5 olmaması çok büyük bir eksiği. Özellikle de 2021 yılına çıkmış bir telefonun ne olursa olsun, fiyatı ne olursa olsun en azından bir Wi-Fi 5 desteklemesi gerekiyordu. Cihazda mono bir hoparlör var arkadaşlar. Ayrıca sizlere giriş çıkış portlarından da göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi alt tarafta bir tane şöyle 3.5 mm kulaklık girişi ve yan tarafta da bir tane micro USB şarj girişini görebiliyorsunuz. Şurada bakın yan tarafta sim kart iğnesi yani sim kart ve hafıza kartının gireceği kısım. Üst tarafta herhangi bir giriş çıkış portu yok. Yan tarafta da güç tuşu ve ses açıp kapatma tuşu. Parmak izi zaten arka tarafa konumlandırıldığını daha önce söylemiştim. Bunda da ufak bir eksi söyleyeyim arkadaşlar. Parmak izi çok yukarıda. Biraz daha şuralarda olsa kullanım açısından, pratikliği açısından çok iyi olurdu. Son olarak da gördüğünüz gibi şu konumlandırılmış kameralardan bahsetmek istiyorum. Ana kameramız 13 megapiksellik f2.2 diyafram açıklığına sahip. Full HD 1080p yani 30 FPS video çekebilen bir ana kamerası var arkadaşlar. Herhangi bir optik görüntü sabitleyici veya da dijital görüntü sabitleyici mevcut değil. İkinci kamera ise makro kamera arkadaşlar. 2 megapiksellik f2.4 diyafram açıklığına sahip bir kamera. Üçüncü kamera ise portre modunda ister bokeh ister derinlik kamerası dediğimiz o da 2 megapiksellik f2.4 diyafram açıklığına sahip bir kamera. Ön kamerası ise arkadaşlar 5 megapiksellik bir selfie kamerası konumlandırılmış. Ön kamerada 1080p 30 fps video çekebiliyor. Burada bakın dörtlü bir kamera kombinasyonu gibi gözüküyor arkadaşlar ama bu cihazda 3 adet kamera var. Şurada bakın şu dördüncüsü de bir led flash konulmuş. Yani burada flashlı bir video veyahut da fotoğraf çekmek istediğinizde arkadaşlar bunu kullanabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar cihazı kutusundan çıkardık. Detaylı bir şekilde size teknik özelliklerini anlatmaya çalıştım. Şimdi de gelelim bu cihazla ilgili kullanıcı deneyimlerime. Yaklaşık bir haftadır falan ben bu cihazı kullanıyorum. Şarj konusunda çok iyi. Öncelikle bataryadan başlamak istedim. 5000 mAh bataryanın olması çok iyi. Batarya konusunda tek eksisi maalesef micro USB olması. Zaten bunu videonun başında da bahsetmiştim kutu açılım kısmında. Maalesef micro USB olduğu için çok hızlı bir şarj desteklemiyor. Biraz bataryanın dolum süresi uzun oluyor arkadaşlar. Bunu da öncelikle size belirtmek istiyorum. Ardından işlemci konusunda ben günlük hayatta şu anda tabii ki de bir haftalık kullanıyorum. Telefon çok uzun sürede hani birçok program yüklenmedi. Yükleyebildiğim program sayısı bir haftada işte hani yükleyebildiğim kadar yükledim ama herhangi bir gezinti şeylerinde falan çok fazla bir kasma donma görmedim. Sadece ayarlar kısmında bir şey aratmak istediğim zaman telefonun yanıtının bayağı geç olduğunu fark ettim. Yani telefon gerçekten cevabı çok geç veriyor. Mesela bir şey aratmak istediğim zaman birçok telefon inceledim. Onlarda yazdığım şey hemen çıkarken bunda maalesef biraz ağır kalmış. Ben gene de sizler için bir PUBG testi yaptım bu arada. 10 dakikalık oyun sonucunda şarjım %90'la başladım. %88'e düştü. Yani sadece %2'lik bir kayıp. Telefon oyuna başladığımızda sıcaklığı 28.7 dereceyken oyun bittiğinde 36 dereceye yükselmiş oldu. Aşırı derecede bir ısınma olmadı. Tabii ki de arka tarafın yapısından kaynaklı da elimde fazla hissetmedim ama bizim için makul değerler. En azından oyuncu telefonu olmamasına rağmen bu verdiği değerler bence gayet başarılı. İşlemciden devam ediyorken oyun testinde zaten gördüğünüz kasmaları ve yırtılmaları ara ara görmüşsünüzdür. Ben bunu dengelide ve orta kare hızında genellikle oynadım. Zaten HD modu olmuyor. Yani PUBG'de desteklemiyor. Dengeli modda ara ara bu yırtılmaları böyle dropları falan gördüm. Yani gerçekten oyun konusunda eğer çok iyi bir oyuncuysanız, görselliğe çok önem veriyorsanız Realme maalesef sizler yani Realme C21 size biraz istediğinizi veremeyebilir. Ama ben tabii ki de bu telefonu bir oyun odaklı olmadığım için benim için problem yok. Ama siz oyuncuysanız, oyundan zevk almak istiyorsanız C21 bu konuda sizi biraz tatmin etmeyebilir. Kameradan bahsedecek olursak ana kamerası 13 megapiksel. Size biraz gözünüze düşük gelebilir ama ben en azından ışığın iyi olduğu ortamlarda çekilen fotoğrafları beğendim. Size bir yandan da tabii ki de ben fotoğrafları paylaşacağım. Ana kamerasına çektiğim fotoğrafları gayet başarılı buldum ben. Yani gündüz ışığında güzel sonuçlar verebiliyor. Yapay zeka size tabii ki de destekleyebiliyor. Ayrıca böyle bir fiyat segmentinde HDR Plus fotoğraf çekmesi de çok güzel. Bu arada şunu fark ettim. Telefonun kendi ekranında çektiğiniz fotoğraflar çok kötü gözükebilir ama bunu sosyal medyaya veyahut da
bilgisayara falan aktardığınızda fotoğrafın gerçekten kalitesi bir farklı oluyor. Yani telefonun ekranı bence bunu iyi yansıtamıyor ama mesela orada bir fotoğraf çektiniz. Gördüğünüzde ilk böyle hoşunuza gitmeyebilir ama ben bunu paylaştıktan sonra veyahut da bilgisayarıma aktardıktan sonra gerçekten daha bir gözüme hoş geldi. Hani bunu da size belirtmek istiyorum. İlk çektiğinizde fotoğraflar gözünüze hoş gelmezse biraz kameradan kaynaklı olabilir. Muhakkak başka bir cihaza aktarıp orada bir fotoğraflarınızı bakmanızı tavsiye ederim. Ayrıca yanına eklenmiş olan makro kamerası da güzel. Bu seviyede en azından sizlere güzel kamera sonuçlar verebiliyor. Makro kamerasını ben beğendim. Şanslı da tam kar yağmıştı. Böyle kar tanelerini seçebilecek fotoğraflar çıkardı. Gerçekten güzel olmuş. Ayrıca ağır çekimin olması, hızlı çekimin olması da güzel bir şey. Bunlarla ilgili de size birkaç farklı örnek attım. Ön kameradan bahsedecek olursak biraz yapay zekasını ayarlayabiliyorsunuz bu arada. Kısıp arttırıp azaltabiliyorsunuz ama yani ben ne kadar azaltmama rağmen bu yanlardaki blurlamaları çok böyle yapaydı. Özellikle saçlarıma falan çok fazla denk geliyordu ve de yani yaptığı arka plan efekte sanki böyle aşırı yapaydı yani hiç gözüme hoş gelmedi. Diğer telefonlardaki gibi böyle ayrıca birazcık daha böyle kaliteli bir işçilik çıkartıyordu hani mesela. Onda bunu göremedim. Bunu da tabii ki de orta değil hatta giriş seviyesi diyebileceğimiz bir telefon olduğu için fiyatından dolayı fazla da bir şey diyemiyorsunuz. En azından ama sizlere işinizi yani görebilecek seviyede fotoğraflar çekebiliyor. Bilginiz olsun ama portre modunda ben açıkçası çok beğenmedim. Realme C21'in gündüz video performansını yani gündüz ışığındaki video performansını şu an görüyorsunuz. Hem de buradan mikrofon kalitesine görebilirsiniz. Video kayıtlarınız ön kamerada bu şekilde. Tasarım açısından bahsedecek olursam şurada bakın parmak izini zaten görüyorsunuz. Parmak izini çok fazla yukarıya konumlandırmışlar. Mesela bakın ben şu anda telefonu tuttum ya. Şöyle bakın parmağımın normalde geleceği yer bakın az buçuk bellidir ve benim de zaten hani elim çok aşırı büyük değil. Standart kullanıcıların çoğunun benimle aynı problemi yaşayacağını düşünüyorum. Parmak izini o kadar çok yukarıya konumlandırmışlar ki bakın. Şurada olması lazımdı. Parmak izi çok yukarıda ve ben telefonu her elime aldığımda parmağımı böyle yukarıya uzatacağım diye uğraşıp duruyorum sürekli. Maalesef burada eksi puan vermek istiyorum. Şu parmak izi 1 santim, 1,5 santim daha aşağı konumlandırılsa çok daha kullanışlı ve pratik bir telefon olacaktı. Bu arada cihazın güvenlik konusunda fiyatına göre çok avantajları var. Hem yüz okuma hem parmak izi var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şu anda bakın ekranımız kilitli ya. Şimdi kendime çevireceğim. Gördüğünüz gibi açıldı. Şöyle göstereyim sizlere. Ekran açıldı. Şu anda bakın normalde kaydımda parola istiyor değil mi? Tekrardan çeviriyorum. Gördüğünüz gibi açıldı. Yaklaşık 1 saniye sürede hızlıca okuyabiliyor. Bu arada maskeden de okuyabiliyor arkadaşlar. Malum Covid'den dolayı sürekli maske takıyoruz. Ben yüzümü tanıdıktan sonra maskeyle okuttuğumda direkt cihaz açabiliyor. Yani kamera maskeli de sizi tanıyabiliyor. Parmak izinin yerini kötü dedik ama en azından fiziksel olduğu için okuması başarılı. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi açıldı. Bu konuda parmak izi gerçekten çok hızlı. Bu da fiziksel olmasının avantajı var. Ekrana gömülü parmak izleri birazcık daha geç tepkimi verir ama fiziksel parmak izleri neredeyse 1 saniyenin altında cevap verebiliyor size. Bu konuda hem yüz tanımasını hem de parmak izini ben beğendim. Kaliteli sonuçlar aldım. Hem telefonun arayüzü hem de kameranın arayüzünden de bahsetmek istiyorum. Telefonun arayüzü gayet kullanışlı. İsterseniz tabii ki de opsiyonlu olarak değiştirebiliyorsunuz. Realme UI'ın bu konuda avantajları var. İsterseniz çekmece stili, isterseniz kaydırma şeklinde menülerinizi ayarlayabiliyorsunuz. Ana ekranınızın stilini değiştirebiliyorsunuz. Bunların hepsini ayarlar kısmından yapabiliyorsunuz. Ama ben ilk fabrikadan çıkışta arayüzünü beğendim. İsterseniz Pro modda fotoğrafçılık yeteneklerinizi de deneyebilirsiniz. İşte ISO'sunu, enstantanesini ayarlayabiliyorsunuz. Daha fazla modunda işte panorama, uzman makro, ağır çekim, hızlı çekim bu tarzda şeylerinizi de kullanabiliyorsunuz. Kamera konusunda arayüzden bahsettiğim için biraz konu dağılacak ama OIS ve herhangi bir EIS'in olmadığından bahsetmiştim. Bunun maalesef bir eksi not olarak söyleyebilirim. İkisine de hareketli halinde videolar çekmek çok zor. Muhakkak bir gimbal kullanmanız gerekiyor. Hareket halinde videolarınız gerçekten çok titreşimli ve kötü gözüktüğünü göreceksiniz. Evet arkadaşlar, Realme C21'in de detaylı incelemesinin sonuna geldik. Size olabildiğince kullanıcı deneyimlerimi aktarmaya çalıştım. Ayrıca çektiğim videoların ve fotoğrafları da aşağıda yorumlar kısmında yorumlarsanız çok sevinirim. Bana destek vermek isterseniz de videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.